Gezegenler hiç durmadığı için, hep hareket halinde olduğu için yine bize çok yoğun mesajlar var. 9 yıllık bir döngüyü tamamlıyoruz artık. Kuzey ay düğümüyle Güneş'in kavuştuğunu görüyoruz. Bu tutulmayla birlikte artık ne yapacaklar? Ödüllerini alacaklar. Haziran ayına kadar şansları, fırsatları değerlendirmek için Jüpiter-Güneş üçgenimiz var. Jüpiter ne ile ilgiliydi arkadaşlar? Bollukla, bereketle, şansla, başaklara, boğalara büyük şanslar, fırsatlar getirecek. Ama yine de en çok kimleri etkileyecek derseniz gökyüzü günlüklerine hoş geldiniz. Gökyüzünden tabii ki gezegenler hiç durmadığı için, hep hareket halinde olduğu için yine bize çok yoğun mesajlar var. Şubat ayı oldukça yoğun enerjiler barındırıyordu. Ve ne demiştik? Birçoğumuzun, hatta neredeyse hepimizin kaderi değişecek ve bence herkesin hayatında kaderini değiştirecek büyük değişimler, kırılmalar oldu diye düşünüyorum. Peki bundan sonra ne olacak? İşte yılın diğer en büyük enerjisi geliyor. Kim? 3 Mart ay tutulması. Hangi aksta? Balık-Başak aksında. Zaten biliyorsunuz 1,5 yıldır ay düğümleri ne yapıyordu? Balık-Başak aksında seyrediyordu. Ve ay düğümlerinin döngüleri 18 yıla ve 9 yıla yayılıyordu. Yani hayatımızdaki ne demiştik? Hep 9 yıllık bir döngüyü tamamlıyoruz artık. İşte bu döngüyle ilgili, bu tamamlanmayla ilgili yılın en büyük tutulması. Nerede gerçekleşecek? 11 derece 54 dakika Başak Balık burcunda. Yani ortalama olarak 12 derece dersek, özellikle Balık burcunun, Başak burcunun 12 derecesinde gezegenleri olanları ve işte 11'de olabilir, 13'de olabilir, bu civarda gezegenleri olanları yoğun bir şekilde etkileyecek. Peki bu tutulmanın yoğun etkilerine baktığımız vakit Kuzey ay düğümüyle Güneş'in kavuştuğunu görüyoruz. Yine retro Merkür'ün Balık'ta olduğunu görüyoruz. Venüs'ün Balık burcunda olduğunu görüyoruz ve bu kadar bir yoğun bir balık teması, enerjisi gökyüzünde söz konusu olacak. Ay ise nerede? Güney ay düğümü tarafında Başak burcunda. Tutulmalarda eğer bu tutulma hangi bentte gerçekleşiyorsa o konular gündeme gelir diyoruz. İşte ay Güney ay düğümü bendinde olduğu için bu tutulmayla birlikte özellikle 9 yıldır ve son 1 yıldır gündeminizde olan ve Eylül ayında gerçekleşen Başak tutulmasından beri gündeminizde olan konular ne yapacak? Hayatınıza yansıyacak ve sistem bunlarla ilgili artık son kararını ver diyecek. Bu tutulma Balık burcunda olduğu için ve Balık burcunda yoğun bir gezegen yığılması olduğu için özellikle ne olarak adlandırabiliriz? İşte ilahi adaletin, özellikle saydığım gibi 18, 9, 1 yıl ve Eylül ayından beri bu döngüleri tamamlayanlar için ilahi adaletin tecelli edeceği bir tutulma. Diyeceksiniz ki astrologlar gökyüzündeki birçok olay için bunu söylüyor. Evet, birçok olay için zaman zaman bu cümleyi kullanıyorlar ama gerçekten bu tutulmayla gökyüzünden adeta ilahi adalet tecelli edecek ve hak edenler için ilahi ödüller sağanak sağanak yağacak diyebilirim. Zaten İslam alemi içinde biliyorsunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu enerji aynı zamanda bu Ramazan ayı temasıyla da örtüşmekte. Çünkü bu kadar Balık burcu enerjisi neyi de anlatmakta? Affetmeyi, duayı, dileği, meditasyonu, ilahi sistemden gelecek ödülleri, merhameti, şefkati. Öyleyse demek ki bu hafta ve bu ay affeden, bağışlayan, empati kuran, merhametli olan, şefkatli olan, sadece kendini değil, etrafındakileri, sevdiklerini, tüm insanlığı, hatta dünyayı
düşünen ne yapacak? Kazanacak. Veya şimdiye kadar zaten bu şekilde yaşayanlar ama zorbalığa maruz kalanlar, haksızlığa maruz kalanlar bu tutulmayla birlikte artık ne yapacaklar? Ödüllerini alacaklar. Aynı zamanda bu tutulma özellikle yengeç burçları, balık burçları ve akrep burçları için müthiş şanslar getirecek ve uzun süredir devam eden su, toprak enerjisinin getirdiği fırsatları değerlendirmeleri için de son şansları olabilir. Buradan özellikle kimleri? Balıkları, akrepleri, yengeçleri, bir de tabii oğlakları, başakları ve boğa burçlarını uyarıyorum. Haziran ayına kadar şansları, fırsatları değerlendirmek için neredeyse son vakitler diyebilirim. Lütfen iyi değerlendirin, harekete geçin ve hiçbir şeyden korkmayın. Sizlere şanslar yağacak. Çünkü bu tutulmayla birlikte aynı zamanda tutulmanın öncesinde bir neyimiz var? Jüpiter-Venüs üçgenimiz var. Yine hemen ardından bir Jüpiter-Güneş üçgenimiz var. Jüpiter ne ile ilgiliydi arkadaşlar? Bollukla, bereketle, şansla ve Jüpiter Yengeç burcunu terk etmeden önce işte son şanslarını dağıtacak. Venüs ve Güneş de Balık burcunda ne yapar? Yücelir. İlahi sistemden gelen rızıkları anlatır. O zaman hak edenler için ne yapacak? İlahi ödüller yağacak diyebiliriz. Peki bu tutulma özellikle dünyada hangi bölgeleri etkileyecek? Biliyorsunuz tutulmalar eğer nerelerden gözükürse o bölgeleri daha yoğun etkiliyor olacak. Avustralya ve özellikle Güney Amerika'yı etkileyecek. Tahmini 1 saat kadar sürecek. Dolayısıyla bu bölgeleri çok daha fazla etkileyecek. Tabii ki Balık burcu aynı zamanda neyle ilgiliydi arkadaşlar? İnançlarla ilgiliydi, teslimiyetle ilgiliydi. Şimdi Başak burcu neyle ilgiliydi? Düzenle ilgiliydi. O zaman sistem bize şu an diyor ki eski düzenleri artık terk et. Senin son şansın bu. Eski düzenleri, eski uygulamaları bırak ve birazcık teslimiyete, akışa güven, teslim ol, işaretleri takip et, sembolleri takip et. Bir insan aracılığıyla, rüyalarla ya da okuduğunuz bir kitaptaki yazı aracılığıyla bile olabilir. Ne yapacak? Mesajlar yağacak. Sezgilerimiz çok güçlü olacak. Bu vakitlerde yapılan yardımlar, verilen sadakalar kat be kat daha sonra bize dönecek diyebilirim. Bunu da unutmayın. Aynı zamanda bu tutulma ile birlikte birçoğumuz inançlarımızı tekrar sorgulayacağız ve sezgilerine güvenen, inançlarına güvenen, içindeki hislere güvenen, teslimiyette olan kişiler için akış çok güçlü olacak. Yollar zaten açılacak. Balık burcundaki kuzey ay düğümü de ne yapacak? Pusulamız olacak. Doğru yolu bulmak için özellikle o zaman ne yapıyoruz? Sezgilerimize güveniyoruz. Eski düzenleri terk ediyoruz. Bu tutulma için bir arınma, karmalarımızın 18 yıllık, 9 yıllık karmalarımızın temizlenmesi, arındığı zaman dilimi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, tabii ki Balık burcundaki bu kadar gezegen yığılmasının artıları olduğu gibi ne olacak? Eksileri de olacak. Artılarında dediğimiz gibi sezgi yönümüz çok güçlenecek ama eksi yönlerinde böyle işte bazı insanlarda fazla ajitasyon, mağduriyet, kurban bilinci enerjisi de çalışabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir yönüyle sistem diğer gezegen enerjileri Satürn'le Neptün ne yapmıştı? 320 yıldan sonra Koç burcuna geçmişti ve bize artık sorumluluk al diyordu. Şimdi bu haftaki enerjiler ve tutulmadaki enerjilerde bir de ne demiştik? Merkür retro halde Balık burcunda olacak, Venüs de burada olacak. Aslında Venüs Balık burcunda ne yapar? Yücelir. Yani Venüs neyi anlatır? Sevgiyi anlatır, aşkı anlatır, ilişkileri anlatır, parayı anlatır, konforu anlatır. Balık burcunda bir de Yunusvari. Hani deriz ya, yaradılanı severim yaradandan ötürü, böylesi bir sevgiyi anlatır. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Bu tutulmayla birlikte ruh eşlerimizle karşılaşabiliriz. Ruhsal olarak bizi tamamlayacak insanlar karşımıza gelebilir. Tabii burada Merkür retro olduğu için ya da daha önceden tanıdığımız ya da karmik olarak bağlantımızın güçlü olduğu insanlarla tekrar bir araya gelme,
tekrar konuşma, tekrar onlardan bir mesaj alma, haber alma ya da sorunlu ilişkileri düzeltme temaları da ne yapabilir? Çalışabilir. Peki böyle bir durumda gökyüzü bize nasıl hareket etmemizi söylüyor? Affedici, bağışlayıcı, kinden, intikamdan uzak hareket eden bu dönemde ne yapacak? İlişkilerinde kazanan olacak. Aynı zamanda ne demiştik? Mars da Balık burcunda olacak. Şimdi bir süredir Mars Kova burcundaydı. Çok daha farklı bir enerji söz konusuydu. Artık daha böyle sezgilerin, hayallerin güçlü olduğu bir burçta hareket edeceği için Mars birazcık enerjimiz düşebilir. Kendimizi daha yorgun hissedebiliriz. Daha halsiz hissedebiliriz. Öyle harekete geçmekte zorlanabiliriz. Enerjimiz içe dönebilir. Bununla ilgili de hiç kendinizi hırpalamayın. Çünkü ne demiştik? Balık burcundaki enerji bize teslimiyeti anlatıyor. İçe dönmeyi de anlatıyor. Dolayısıyla ne kadar içimize dönersek, ne kadar teslimiyette olursak zaten sezgilerimiz de o kadar güçlü çalışacak ve ardından kader yolumuz şekilleniyordu ya. Kader yolumuzu çok daha rahatlıkla ne yapacağız? Bulabileceğiz diye biliriz. Şimdi ay ise ne demiştik? Güney ay düğümüyle kavuşuyor ve eski düzenleri bırak diyordu. Eski düzenler derken özellikle Başak Burcu teması neleri anlatır arkadaşlar? İş düzenlerini anlatır, günlük rutini anlatır, sağlığı anlatır, beslenmeyi anlatır. Öyleyse birçoğumuz bireysel hayatımızda beslenmemizle ilgili ya da alışkanlıklarımızla ilgili, bağımlılıklarımızla ilgili revizyonlar, düzenlemeler yapabiliriz. Yine iş hayatımızla ilgili ya da yaşam şeklimizle ilgili, günlük rutinlerimizle ilgili değişiklikler de yapabiliriz. Bireysel hayatlarımızda hal böyle iken daha büyük perdeden baktığımız zaman dünyasal olarak da iş düzenlerinde ve sağlıkla ilgili alanlarda ne yapacak? Bir düzenlemeler, artık eski sistemleri bırakma, sistemlerde yenilikler ortaya çıkacak diye biliriz. Bu Merkür Retro, Venüs kavuşumuna buna birazcık daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bu enerji ayın geneline yayılacağı için yine bu ay tüm eksler geri dönebilir, eski sevgililer yazabilir, eski sevgililerimizle yüzleşmeler olabilir. Evliler için de ne yapabilir? O işte evlilikleri içerisindeki sorunlarla yüzleşmek, bunları konuşmak mecburiyetinde kalabilirler. Kırgınlıklar daha ortaya çıkabilir ama genel itibariyle balık enerjisinden dolayı herkes daha affedici bir enerjide olacağı için aynı zamanda ilişkilerle ilgili sorunları çözmek için müthiş bir zaman dilimi diyebilirim. O yüzden iyi değerlendirin. Mars balık enerjisiyle ilgili de eklemeler yapmak istiyorum. Şimdi burada bir enerji düşüklüğü olabilir dedik. Pasif agresyon olabilir, gizli düşmanlıklar olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bunun hiç mi artıları yok? Artılarında da özellikle içsel şifa çalışmalarına yönelebiliriz. Meditasyonlarımızı artırabiliriz. Böyle işte yogaydı, meditasyondu ya da tam bu Ramazan ayının enerjisine de uygun bir şekilde yapacağımız ibadetler aracılığıyla hem bedenen hem de manen şifalanma enerjisi de çok yüksek olacak. Bunu da tekrar vurgulamak istedim. Peki bu tutulma özellikle akreplere, balıklara, yengeçlere, oğlaklara, başaklara, boğalara büyük şanslar, fırsatlar getirecek. Ama yine de en çok kimleri etkileyecek derseniz tabii ki balık burçlarını, başak burçlarını, yay burçlarını ve ikizler burçlarını etkileyecek. Aynı zamanda ay düğümleri balık, başak aksında olan kişileri yoğun bir şekilde etkileyecek. Peki geçmişte bu tutulmanın benzeri hangi yıllarda yaşanmış? 1972 yılında, 2008 yılında ve 1990 yıllarında, bir sonraki de 2044 yılında yaşanacak. Bu ne demek? Yani o yıllarda yaşadığınız benzer olaylar bu tutulmayla birlikte bu yıl hayatınızda tekrar benzer konular etki gösterebilir ya da o yılki yaşadığınız olaylar hayatınızda gündeminize gelebilir. O yıllarla ilgili karmik arınma, karmasal temizlenme yaşayabiliriz. Bu tutulma özellikle karmalardan arınma ve ilahi sistemden ödül tutulması diye
biliriz. Bu tutulmayla birlikte kader ne yapacak? Eski dosyaların hepsini önümüze açacak. Ve bu tutulmayla birlikte şimdiye kadar fedakarlık yapanlar, affedenler kazanacak. Öyleyse bu tutulma affedenleri yükseltecek, direnenleri ise yoracak. Kader bu sefer merhametle ama artık net konuşacak. Evet, sizler için tutulma enerjisini yorumladım. Özellikle bireysel etkilerinden bahsettim. Bir sonraki videomuzda ise dünyasal etkilerinden ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Çünkü bu tutulma aynı zamanda Türkiye'nin Uranüs'ü üstünde gerçekleşeceği için dolayısıyla ülkemizde yaşayan tüm herkesi çok derinden etkileyen bir tutulma. Öyleyse şimdilik sağlıcakla kalın. Bir dahaki gökyüzü günlüklerinde görüşmek üzere. Sevgiler.